Roma, milattan önce 94. Sen 6 yaşındasın. Pencereden dışarı bakıyorsun. Aşağıda beyaz togalar geçiyor. Yumuşak eller. Her parmakta altın yüzük. Onların arabaları kalabalığı kılıç gibi yarıyor. Sen yukarıdaki o pencerede duruyorsun. Aile adın eski, çok eski. Julius Caesar. Ama aile adın sana sadece bir şey miras bırakmış. Borç. Çünkü senin ailen Roma'nın yanlış mahallesinde yaşıyor. Suburra'da. Geceleri bıçaklı, gündüzleri pis. Ve sen 6 yaşında bir şeyi şimdiden anlamışsın. Güçsüz bir isim, sadece gürültüdür. 49 yıl sonra aynı beyaz togalardan biri sırtına 23 bıçak saplayacak. Ama sen henüz bunu bilmiyorsun. Sadece pencereden bakıyorsun. Julius Caesar olarak doğsaydın. İşte yaşayacağın 10 level bu. Level 1. Altın kafes. Sen 6 yaşındasın. Yıl milattan önce 94. Evin eski mermer kokuyor, ondan da eski borç kokuyor. Ailen Patrici, yani Roma'nın en eski soylu sınıfı. Tanrıça, Venüs'ün soyundan geldiğinizi iddia ediyorsunuz. Ama Suburra'daki Insula'da yaşıyorsun, bugünkü tabirle bir apartmanda. 5 katlı, ahşap, dar, gürültülü. Annenin adı Aurelia. Sert kadın, senin üzerinde derin iz bırakacak olan tek kişi o. Baban ise çoğu zaman evde değil, senatör. Asia valisi. Onu yılda birkaç ay görüyorsun. Yukarıdaki pencereden senatörleri izliyorsun. Her yüzü ezberliyorsun. Hangisi gülüyor, hangisi öfkeli, hangisi korkak hepsini. Çünkü o gün anladın ki bir gün o adamlardan biri olmayacaksın. Hepsi olacaksın. Level 2. Avlanan çocuk. Sen 16 yaşındasın. Yıl milattan önce 85. Baban öldü. Sabah ayakkabısını giymek için eğildi ve düştü. Bir daha kalkmadı. 16 yaşında ailenin reisi oldun. Eve Cornelia geldi. Eşin. Sevgili. Akıllı, sessiz, sadık. Bir kız doğurdu Julia. Senin tek meşru çocuğun, tek sevdiğin insan. Sonra Sulla geldi. Sulla bir diktatör. Roma'yı kuşatmış. Liste yapıyor, parşömen üstünde isimler. O isimler sabah olmadan ceset olacak. Ve senin adın o listede. Ama Sulla bir şey istiyor senden. Cornelia'yı boşamanı. Çünkü Cornelia, Sulla'nın düşmanının kızı. Sen 18 yaşındasın. Diktatörün karşısında duruyorsun ve hayır diyorsun. Sulla'nın adamları gelmeden gece evi terk ediyorsun. Karını ve bebeğini saklayıp kuzeye kaçıyorsun. Donmuş tarlalar, yabancı ahırlar, sınır muhafızlarına rüşvet için ödünç sikkeler. Bir hafta humma seni yere serdi. Bir yabancının kulübesinde yandın, titredin, hayatta kaldın. Sulla yatağında ihtiyar bir adam gibi öldü. Sen hala nefes alıyorsun. İlk ders, hayatta kalmak bir beceridir. Ve sen onda çoktan ustasın. Level 3. Fidye. Sen 25 yaşındasın. Yıl milattan önce 75. Ege Denizi. Rodos'a gidiyorsun. Hatiplik dersi almak için. Şafak. Deniz gümüş gibi. Gemiye Kilikya korsanları biniyor. Ellerinde çekilmiş kılıçlar. Tayfayı bağlıyorlar. Seni güvert altına zincirliyorlar. Korsanların reisi sana bakıyor. 20 talent gümüş. Yoksa ölürsün. 20 talent yaklaşık 600 kilo gümüş. Senatör bir adam için standart fidye. Sen onun yüzüne bakıp gülüyorsun. En az 50 olmalı diyorsun. 20 talent benim için hakaret. Korsan donuyor, sonra patlayarak gülmeye başlıyor. Adamlarına diyor, bu çocuk delirmiş. Ama korsanlar fiyatı 50'ye çıkarıyor. 38 gün o gemideydin. Onlara şiir okudun yemek sırasında. Uyumak istediğinde adamlara susmalarını emrettin. Her akşam sakin sakin onlara ne yapacağını anlattın. Salı verileceğim. Sonra dönüp her birinizi çarmıha gerdireceğim. Onlar buna kahkahalarla güldüler. Onlar için sen eğlenceydin. Fidye geldi. Gemiden indin. 48 saat sonra 4 gemi tuttun. Korsanlara ada ada kovaladın. Hepsini buldun. Hepsini aynı sahile dizdin. Ve çarmıha gerdirdin. Söylediğini yaptın. Hep yaparsın. Level 4. Heykel. Sen 32 yaşındasın. Yıl milattan önce 68. İspanya. Roma'dan binlerce kilometre uzakta. Küçük bir eyaleti yönetiyorsun. Toprak anlaşmazlıkları çözüyorsun. İsimlerini bile asla hatırlamayacağın insanlar için. Gades şehrinde bir gün foruma giriyorsun. Orada bir heykel duruyor. Mermer, beyaz. Büyük İskender. İskender öldüğünde 32 yaşındaydı. Tam senin yaşın. İskender 32 yaşında bilinen dünyayı fethetmişti. Hindistan'a kadar gitmişti. Mısır'ı almıştı. Pers İmparatorluğunu yıkmıştı. Sen 32 yaşında toprak kavgası çözüyorsun. Heykelin önünde duruyorsun. Öğleden sonra güneşi mermere vuruyor. Gözlerin yanıyor. Göğsün sıkışıyor. Ve ağlamaya başlıyorsun. Subayların geride duruyor. Kimse konuşmuyor. O gece istifa mektubunu yazıyorsun. Ertesi sabah Roma'ya dönüyorsun. Dünyanın kıyısında durmak için fazla geç. Hala fethedilmemiş bir merkezi var.
ve sen orada olacaksın. Level 5. Borç makinesi. Sen 37 yaşındasın. Yıl milattan önce 63. Roma iyilik üzerine çalışıyor. Ve sen iyilikleri şehirdeki herkesten daha hızlı harcıyorsun. Marcus Crassus'tan borç alıyorsun. Yaşayan en zengin adam. Faizler felaket. Ama o parayı sokağa saçıyorsun. Halk için günlerce süren oyunlar. Arenada gladyatörler. Sokaklarda bedava buğday. Kalabalık adını öyle bir bağırıyor ki senato basamaklarının üzerindeki sütunlar titriyor. Her sikke bir oy alıyor, her oy bir makam alıyor, her makam bir sonraki kapıyı açıyor. Alacaklıların şafakta evinin önünde dolaşıyor. Basınç korkunç. Sen onu yakıt olarak kullanıyorsun. Sistemli, utanmaz bir rüşvetle Pontifex Maximus'u kazanıyorsun. Roma'nın baş rahibi. Eski senatörler bunu iğrenç buluyor. Sen onların iğrenmesini önemsiz buluyorsun. Makine durmamalı. Durmayacak. Level 6. Üç başlı canavar. Sen 40 yaşındasın. Yıl milattan önce 60. Roma tek başına ele geçirilmez. Bu gerçeği nihayet kabul ettin. Pompey Magnus ile oturuyorsun. Marcus Crassus ile oturuyorsun. Pompey orduyu komuta ediyor. Roma'nın en büyük generali. Doğuyu fethetti. Korsanları temizledi. Lejyonların sadakati onda. Crassus serveti komuta ediyor. Şahsi hesabıyla savaş finanse edebilir. Sen kalabalığı getiriyorsun. Açlığı. Ve onlardan hiçbirinde olmayan uzun vadeli netliği. 3 adam. Yazılı sözleşme yok. Mühür yok. Tanık yok. Sadece kurtların soğuk anlaşması Cumhuriyet ikiye bölünemeyecek kadar büyük. Ama senatoya bırakılamayacak kadar değerli. Tarih buna 1. Triumvir diyecek. Sen o odadan bir askeri komuta, kuzeyde bir eyalet ve 4 lejyonla çıkıyorsun. Alplerin ötesinde, dağların arkasında. Roma kelimesini hiç duymamış koca uluslar var. Bu yakında değişecek. Kalıcı olarak. Level 7. Çekiç. Sen 42 yaşındasın. Yıl milattan önce 58. 8 yıl boyunca eve dönmeyeceksin. Askerlerin günde 30 kilometre yürüyor. Ormanlardan, bataklıklardan, hiçbir Roma haritasında olmayan geçitlerden. Ren Nehri üzerine 10 günde köprü kuruyorsun. Sırf gücünü gösterebilmek için. Sonra köprüyü yakıyorsun. 2 kez Britanya'ya geçiyorsun. Sırf geldim diyebilmek için. Kabile kabile. Kış kış. Askerlerinle aynı tayını yiyorsun. Aynı çamurda uyuyorsun. Çadırın diğerlerinden farklı değil. Milattan önce 52'de Vercingetorix tüm Galya'yı sana karşı birleştiriyor. Hayatında karşılaştığın en tehlikeli ayaklanma. Sen geri çekilmiyorsun. Sen ileri gidiyorsun. Alesia'da onun duvarlarını kuşatıyorsun. Onun duvarlarının etrafına kendi duvarlarını kuruyorsun. İç duvar 16 kilometre. Dış duvar 21 kilometre. 23 kule. 4 hafta inşaat. Vercingetorix içeride. Galyalı yardım ordusu dışarıda 250.000 kişi. Sen 70.000 Romalıyla ikisinin de arasında ezildin. Ve kazandın. Vercingetorix atına biniyor. En güzel zırhını giyiyor. Atını taraktan geçiriyor. Senin önünde durup atından iniyor. Kılıcını ayaklarının dibine bırakıyor. Tek kelime etmiyor. 1 milyon Galyalı öldü. 1 milyonu daha köle olarak satıldı. Sen bunu kendin yazıyorsun. Mükemmel temiz Latinceyle. Commentari'yi de Bello Gallico. Tarih buna soykırım diyor. Sen ona savaş diyorsun. Level 8. Rubicon. Sen 51 yaşındasın. Yıl milattan önce 49. Ocak ayı. Bir nehir. Rubicon. Diz boyu derinliği. Sıradan görünen bir su. Senato sana özel bir tuzak kurdu. Karşı tarafa ordunla geçersen kanun dışısın. Suçlu ilan edilirsin. İdam. Ordunu dağıtıp Roma'ya yalnız girersen Pompey'in adamları seni bir mevsim içinde öldürür. Bu kanunu sırf sana karşı yazdılar. Çünkü artık ne olduğunu anladılar. Soğuk su botlarına doluyor. Karşı kıyıya bakıyorsun. Arkanda 13. Lejyon sessizce duruyor. 5000 adam. Hepsi senin için. Ve sen söylüyorsun. Alea iacta est. Zar atıldı. Bir adım atıyorsun. Sonra bir adım daha. Karşı kıyı ayaklarının altında yükseliyor. Arkanda bütün bir ordu sessizce nehri geçiyor. Roma kış ufkunun ötesinde bir yerde. Ama sen hayatında hiçbir şeyden geri dönmedin. Bu gece de dönmeyeceksin. Level 9. Avlanan avcı. Sen 52 yaşındasın. Yıl milattan önce 48. Pompey kaçıyor. İtalya'dan Yunanistan'a, Yunanistan'dan Mısır'a, her limanda parçalanmış ordu ve çaresiz müttefik topluyor. Sen onu hiç durmadan takip ediyorsun. Farsalus'ta Pompey'in ordusunu yarısı kadar adamla yok ediyorsun. Pompey güvenlik için Mısır'a kaçıyor. Sen İskenderiye limanına yanaşıyorsun. Daha gemiden inmeden mühürlü ahşap bir sandık geliyor. Sandığı kendin açıyorsun. İçeride bir kafa var. Pompey'in kafası. Kızının kocası. Roma'nın en büyük generali. Eski en iyi dostun. Sandığı kapatıyorsun. Subaylarına sırtını dönüyorsun. Yüzünü görmesinler. Pompey bundan daha iyi bir son hak ediyordu.
Mısır'da bir kadın seni ziyaret ediyor. Kleopatra. Onu bir halıya sarılmış olarak odana getiriyorlar. 22 yaşında. 8 dil konuşuyor. Akıllı, soğuk, hesaplı. Bir gece kalıyor. Sonra bir gece daha. Sonra 9 ay sonra Sesaryon doğuyor. Senin oğlun. Resmi olarak asla tanımayacağın oğlun. Sonra doğuya. Pontus kralı Farnases seni bekliyor. Zela savaşı 4 saat sürüyor. Sen Roma'ya 3 kelime gönderiyorsun. Veni, vidi, vici, geldim, gördüm, yendim. Tüm dünya o 3 kelimenin içine sığıyor. Level 10. Ides. Sen 55 yaşındasın. Yıl milattan önce 44. Senato her şeyi ayaklarının dibine seriyor. Diktatör, perpetuo. Ömür boyu diktatör. Yüzün İspanya'dan Suriye'ye kadar her sikkenin üzerinde. Doğum ayın senin adınla yeniden adlandırılıyor. Julius. Temmuz. Zamanın kendisine kazanıyorsun. Ama bir hata yapıyorsun. Güç değil, gücün gösterisi. Senatörleri fil dişi tahta kabul ediyorsun. Geldiklerinde ayağa kalkmıyorsun. Senden korkan adamlar. Şimdi daha soğuk bir şeye dönüşüyorlar. Daha sabırlı bir şeye. Gaius Cassius sana farklı bakıyor. Ve Marcus Junius, Brutus Pharsalus'tan sonra affettiğin adam, oğlun gibi muamele ettiğin adam, Brutus'un gözleri de değişiyor. Düşme hastalığı Falling Sickness seni halkın ortasında yere seriyor. Epilepsi belki. Ama sen her seferinde ayağa kalkıyorsun. Ufukta her zaman bir sefer daha var. Bir adım daha. Sen başka bir yön öğrenmedin. 15 Mart. İdes. Sabah. Calpurnia kapıda koluna yapışıyor. Eşin. Gece kabus görmüş. Çatı çökmüş. Sen mermerin üstünde kanıyormuşsun. Yolda bir kahin sana haftalardır verdiği uyarıyı tekrar ediyor. İdes'ten sakın. Forum basamaklarına yakın biri eline bir not sıkıştırıyor. Sen avucunu kapatıyorsun, açıp okumuyorsun. Senato salonu beyaz togalarla doluyor. Şahsen affettiğin adamlar. Siyasi sermayene oturup kariyer inşa ettiğin adamlar. Geçen kış senin sofranda kadehlerini kaldıran adamlar. Etrafına toplanıyorlar, bir dilekçe sunuyorlar. Çok yakınlar, çok kalabalıklar, çok düzenli duruyorlar. İlk bıçak omzuna iniyor, sen kolunu yakalıyorsun. İkinci bıçak. Üçüncü. 23 yara. Mermer yanağına soğuk. Kanın ve gürültünün ve daralan karanlığın arasından yüzünü çeviriyorsun. Ve Brutus'u görüyorsun. Üstünde duruyor. Bıçak hala elinde. Ona uzun uzun bakıyorsun. Bazıları diyor ki son sözlerin Yunanca kaisi, teknon. Sen de mi evladım? Bazıları diyor ki hiçbir şey söylemedin. Sadece togayı yüzüne çektin. Kimse seni yere düşerken görmesin diye. Suburra'daki o pencerede başladı. 6 yaşında bir çocuk beyaz togaları izliyordu. Senatörleri, yumuşak elleri, altın yüzükleri. 55 yıl sonra aynı beyaz togalardan biri sırtına 23 bıçak sapladı. Pompei'nin heykelinin dibine yığıldın. Daha önce yendiğin adamın taş gözleri seni izledi. Seni öldüren dünyayı sen kurdun. Sen artık tarihsin. Senden sonra Roma Cumhuriyeti bir daha asla doğmadı. Yeğenin Octavian Augustus imparator oldu. Senin başlattığın yarık 500 yıl boyunca kapanmadı. Sana bir soru. Sırtındaki ilk bıçağı sen seçemezsin. Ama oğlun gibi sevdiğin adamın elindeki bıçağı tanıyabilir misin? Brutus için ne hissederdin? Yorumlara yaz. Beğen, abone ol. Bir sonraki video. Tanrı'nın kılıcı Atilla.